Dünya değişiyor. Her sabah uyandığımızda taze bir başlangıç. Dünya yeniden kuruluyor. Ve bu değişen dengeler bizleri sürpriz sonuçlara doğru götürüyor. Adeta bir nehrin üzerinde akıp gidiyoruz. Evet, bu değişim kimilerine büyük başarılar getiriyor. Belki büyük devlet, büyük güç olmanın kapılarını aralıyor ama bazılarına da olumlu sonuçlar getirmiyor. İşte biliyorsunuz geçtiğimiz çarşamba günü Hindistan ayın güney kutbuna indi ve bir uzay gücü olduğunu, gelişmiş ülkeler arasına katıldığını ilan etti. Bu ne kadar gerçekçiydi ayrı bir konu ama Hindistan'ın hızlı yükselişini takip ediyoruz. Dünyanın en büyük 5. ekonomisi şu anda ve büyük ihtimalle önümüzdeki yıllar içerisinde ilk 3 ekonomi arasına girecek. Bunda nüfus artışının da büyük etkisi var. Benim en çok merak ettiğim, yakın dönem için merak ettiğim iki ülke ise bir tanesi Çin ve doğal olarak Amerika ile ilişkilerinden dolayı ve dünyanın ikinci büyük ekonomisi olması nedeniyle. Üçüncüsü, ikinci diğer ekonomi ise büyük devletler arasında Almanya. Almanya'yı gerçekten merak ediyorum. Almanya'nın siyasi tablo içerisindeki yeri ne olacak? Çin'in durumu ne olacak? Dedik ya, yani kartlar yeniden karılıyor, dengeler yeniden kuruluyor. Bu dengeler içerisinde Almanya yol ayrımında olan ülkelerden bir tanesi de Çin. Aslına bakarsanız bütün dünya bir yol ayrımı içerisinde ve bu yol ayrımı pek çok ülke için geçerli. Mesela Japonya'nın ne olacağını da insan merak etmiyor değil. Ama özellikle Almanya ve Çin'i merak ediyorum. Neden derseniz Alman ekonomisi yeni döneme uyum sağlamakta zorlanıyor. Covid döneminde zaten bütün ekonomiler biliyorsunuz zorlanmıştı. Ama Alman ekonomisi bu Covid sonrası ortama bir türlü uyum sağlayamadı. En son rakamlar geldi, büyüme rakamları geldi. Bugün açıklanan rakamlara göre yine Alman ekonomisinde bir yavaşlama söz konusu. Yavaşlama ve küçülme söz konusu. Alman ekonomisi 3 çeyrektir büyüyemiyor. 3 çeyrek dediğimiz biliyorsunuz 3'er aylık periyotlar. 2022'nin son çeyreğinde büyüyememişti. 2023 yılının ilk 2 çeyreğinin rakamlarına bakıldığında da Alman ekonomisinin daraldığını görüyoruz. Evet, bu 0,2 gibi bir mertebede ama bu Alman ekonomisi için gerçekten büyük bir rakam. Yani büyümemiş olması, küçülmüş olması ve bunun 3 çeyrektir devam ediyor olması çok önemli. Biliyorsunuz bu kadar uzun süre büyüyemeyen ekonomilere biz resesyona girdi diyoruz. Yani durgunluğa girdi. Alman ekonomisi durgunluğa girdi, küçülme dönemine girdi. İşin kötü tarafı Alman ekonomisi hem küçülüyor hem de enflasyon var. Normal şartlarda enflasyon varsa eğer bir yerde büyüme bekleriz. Yani normalde iktisat ilkeleri çerçevesinde eğer bir yerde enflasyon varsa bu genellikle Türkiye gibi ülkelerde özellikle büyüme çabasının bir ürünüdür, sonucudur gibi bakılır. Ama buraya baktığınızda bir stagflasyon, yani hem enflasyon var hem durgunluk var. Bu en kötüsü. Yani bütün hastalıkların gelip birleşmesi gibi bir durum söz konusu. 1990'lı yılların sonunda, 2000'lerin başında Almanya buna benzer böyle bir tökezleme devresi yaşamıştı. Ve o zaman Almanya için Avrupa'nın hasta adamı deyimi kullanılmıştı. Avrupa'nın hasta adamı. Biliyorsunuz bu deyim ilk önce Osmanlı İmparatorluğu için 19. yüzyılda kullanıldı. Rus Çarı Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'nın hasta adamı olduğunu, eninde sonunda öleceğini, dolayısıyla topraklarını paylaşmak gerektiğini söylemişti. Ve kendisi de tabii en yüksek payı buradan almak için bir gayret içerisine girdi. Şimdi bu terim işte bir tökezleyen, sıkıntıya giren, ondan sonra bazı ciddi sorunlar yaşayan ülkeler için zaman zaman Avrupa'da kullanılır. Bir terime dönüştü, bu böyle deyime dönüştü. Almanya için bu kullanılmıştı. Ama Almanya 90'ların sonu, 2000'lerin başında Avrupa'nın hasta adamı durumundan çıkmayı başardı. Nasıl başardı? Bir dizi reformlar yaptı.
bir dizi reformlar yaptı ki bu reformların büyük bir kısmı işçilerin, çalışanların aleyhine reformlar oldu. Çalışanların pek çok hakları erozyona uğradı, küçüldü. Ve rekabet gücünü, Alman firmalarının rekabet gücünü, Alman ekonomisinin rekabet gücünü artırıcı önlemler alındı. Üstelik de bunlar sosyal demokratlara büyük oranda, SDP'ye yaptırıldı Schröder zamanında. Ve sonunda Alman ekonomisi bir nevi kefeni yırttı diyelim, canlandı. Yani uzunca bir sürede bu canlılığını korudu. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Alman ekonomisi. Almanya'nın ekonomisi iyi olunca etrafına böyle bir güç kuvvet saçıyor ve 2008'de 2009'da biraz tıkanma olmuştu. Bütün dünyadaki o mali krizden dolayı. Ondan sonrasına baktığınız zaman Alman ekonomisi ciddi bir şekilde büyüme göstermişti. Bütçe fazlası vermişti ve tabii bunu da düşük enflasyonla, oldukça düşük bir enflasyonla yapmıştı. 2009-2020 yani pandemiye kadar olan döneme baktığımızda Almanya'nın yıllık %2 gibi oldukça iyi sayılabilecek bir ortalamayla büyüdüğünü görüyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada Alman ekonomisi daralmaya başladı. Ticari faaliyetler bir hayli azaldı. Hatta ihracat ülkesi olan Almanya'nın ihracatında azalma var. Ve dediğim gibi kabus geri döndü. Enflasyonda yapışkan diyorlar. Kalıcı bir hale geldi. Yani baktığınız zaman Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde bir enflasyon söz konusu. %6,2 gibi Temmuz ayı rakamı 6,2 gibi bir enflasyon var. Euro bölgesinde Almanya dahil edildiğinde bile 5,3. Yani Almanya'nın altında bir enflasyon söz konusu. İşin kötü tarafı enflasyon ortalaması 6,2 olmasına rağmen bu enflasyonun alt gruplar için, alt gelir gruplar için bunun çok üzerinde olması. Yani özellikle gıda enflasyonu, market enflasyonunun yine bizzat Almanya'nın resmi kendi rakamlarına göre bazı dönemlerde %20'nin üzerine çıktığı görülüyor. Yani bazı raf enflasyonunun, market enflasyonunun %20'nin bile üzerine çıktığı görülüyor. Yani işçinin alım gücünde bir azalma devam ediyor. Almanya büyüyemiyor, ticari faaliyetler durmuş, hatta küçülmüş vaziyette. Peki bunun nedeni ne? Avrupa'nın en büyük, dünyanın 4. büyük ekonomisi neden tökezledi, neden Avrupa'nın hasta adamı diye yine anılmaya başladı? Bunun sebeplerinden bir takım sebepler var. Bunların bir kısmı yapısal sebepler, bir kısmı ise konjonktürel yani gündemle ilişkili geçici sebepler. Şimdi geçici sebeplerden bir tanesi, geçici mi değil mi o ayrı bir konu ama zayıf Çin ekonomisi. Hani ilk başta söyledim ya iki ekonomiyi çok merak ediyorum. Bir tanesi Alman ekonomisi, bir tanesi Çin ekonomisi diye. Çin ekonomisi de tökezledi. Covid'den sonra bir türlü toparlanamadı. Üstelik o yapısal sorunlarına bir de Amerika Birleşik Devletleri ve genel olarak Batı'nın Çin karşıtı tutumu eklendi. Çin'in ithalatında, ihracatında böyle bir azalmalar var. Yani en azından geçmişte kıyaslanmayacak kadar bir durgunluk başladı. Talep azalması var. Çin'de deflasyon başladı. Yani enflasyonun tersi deflasyon. Hem üretici fiyatlarıyla hem tüketici fiyatlarıyla malların fiyatları azalıyor ama tüketim o düzeyde artmıyor. Yani fiyatı azalmasına rağmen insanlar gidip almıyorlar. Neden almıyorlar? Ciddi bir işsizlik sorunu var Çin'de. Ciddi bir işsizlik sorunu başladı. Özellikle gençler arasında. Yeni iş oluşturmakta zorlanıyor Çin. İkincisi konut krizi başladı. Yani ciddi bir mali krize girdi konut firmaları. Aldıkları borçları geri çevirememeye başladılar. Temettüye düşenler var. Bu da Çin içerisinde bir ekonomiye, devlete, ülke ekonomisine güvensizlik oluşturdu. Güvensizlik olan yerde insanların eli cebine gitmiyor. Bu aynı durum Almanya için de söz konusu. Alman ekonomisine daha az güvenen Almanlar daha az harcama yapıyorlar. Belki de sorunun kaynağı burada. Biraz psikolojik. Özellikle Almanya için söylüyorum. Yani siz almadığınız zaman o mal üretilemiyor. Daha fazla üretilemiyor. Alsanız üretilecek.
O mal üretilmeyince işsizlik oluyor. Daha az para dönüyor. Bir süre sonra bu ümitsizlik daha da artıyor. Böyle bu ne diyelim bir tür kısır döngüye dönüşüyor. Hatta kısır döngü de değil, aşağı doğru ekonomiyi çeken bir psikolojik sebebe dönüşüyor. Evet, ne dedik? Zayıf Çin ekonomisi nedeniyle Çin'in talebinde bir azalma var. Almanya'nın Çin'e ihracatında da bir azalma var. Çin bu kadar mı önemli Almanya için? Evet, bu kadar önemli. Yani Almanya'nın en çok ihracat yaptığı ülke değil. Çin, Almanya'nın 4. büyük ihracat pazarı. Ama Çin pazarına Alman firmaları çok bağımlı. Hem ihracat açısından hem ithalat açısından. Pek çok Alman firması, Volkswagen gibi, Siemens gibi Çin'de fabrika kurdular. Ve Avrupa pazarındaki zararlarını vesaireyi de Çin'de yaptıkları karla kapatmaya çalıştılar. Şimdi bundan 5-6 yıl önce, yani pandemiden önce bazı iktisatçılar, siyaset bilimciler Almanya'yı uyardı. Yani şunu söylediler. Ya sen bu Çin ile bu kadar çok içli dışlı oluyorsun, tamam, ama yarın öbür gün Çin'in sana ihtiyacı kalmayacak. İhtiyacı kalmadığı zaman da sen ona satmak istediğinde o senden almayacak. Hatta o sana satmaya çalışacak. Yani sen tehlikeli bir ilişkin içine girmiş durumdasın. Bugün günü kurtarıyorsun belki ama yarın senin aleyhine olacak bir işin içerisine girmiş durumdasın. Benzeri uyarı Almanya'ya Rusya konusunda da yapılmıştı, biliyorsun. Yani hatta Trump, Amerika Başkanı, sadece Amerika Başkanı değil, hemen hemen, yani sadece Trump değil, hemen hemen tüm Amerikan başkanları Almanya'yı 1960'lı yıllardan beri uyarırlar. Ya bu Rusya ile bu kadar yakın gaz işine girme, bu kadar bağımlı olma. Yarın çünkü ne olacağını bilemezsin. Çünkü ortak değerlerde buluşmuyorsunuz. Ve aranızda bir siyasi askeri sorun olduğu zaman sen bu bağımlılıkla sıkıntı yaşarsın. Nitekim Rusya ile de Çin'le de sorun yaşamaya başladı Almanya. Almanya'nın Çin'le sorunu çift yönlü. Yani Almanya aslında Çin'le ticareti devam ettirmek istiyor. Çin'e yatırımı yine devam ettirmek istiyor. Hala hani bu ikazları dikkate almış değil. Oysa ki bugün Çin'in Almanya'dan daha az mal almasının en önemli nedeni geçmişte Almanya'dan aldığı ürünleri kendisinin üretiyor olması. Mesela otomotiv pazarı böyle. Ve bu konuda da Almanya şirketleri ve sermayedarları Çin'e yardımcı oldular. Ve kademe kademe Çin Almanya'dan, Avrupa'nın diğer ülkelerinden aldığı ürünleri kendisi üretiyor. Daha az ithalat yapıyor. Ancak Avrupa ülkeleri Çin'den ithalatı kısmakta zorlanıyorlar. Neden? Çünkü fiyat avantajı var. Aynı ürünü daha ucuza üretirse Çin firması mecburen almak zorunda kalıyorsunuz. Evet, Almanya'nın yaşadığı durgunluğun bir nedeni Çin. İkinci nedeni Rusya. Ukrayna Savaşı. Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'ya öylesine sert müeyyideler başlatıldı ki Batı tarafından Almanya bütün hatları vesaire kapattı. Ama Almanya bir imalat ülkesi. Yani enerjiye ihtiyacı var. Petrolle, gazla, neyse artık bir şeyle çalıştırman lazım. Kömürle çalıştırman lazım. En ucuzu Rus gazıydı. Almanya 10 yıllar boyunca kalkınmasını bu Rus gazına borçludur. Ucuz enerji olacak ve siz de üretim yapacaksınız. Ama Almanya ne yaptı? Bu gazı kesti. Yani Rusya ile siyasi sorunlar nedeniyle gazı büyük oranda kesti. Ve pahalı kaynaklara yöneldi. Mesela Amerika Avrupa pazarında Rusya'dan boşalan yeri doldurdu. Ama pahalıya doldurdu. Yani Rus gazı kadar hesaplı olmadı. Tedarik kaynaklarını garantiye alması gerekir. Bir sanayi devletinin, bir imalat ülkesinin. Yani bakın İngiltere bu kadar bir imalat ülkesi değil ama Almanya bir imalat ülkesi. Bir sürü fabrikası var. Enerji olmadan bunlar biter. Almanya şalteri indirdi. Artık Rus gazı, petrol almayacağım dedi. Ama ucuz enerji kaynağı da bulamadı. İkincisi önemli bir diğer sorun, nükleer santrallerini kapattı. Nükleer santraller, oysa ki yanı başında hemen Fransa, yani iç içeler, nükleer santraller çalışıyor. Hatta yani kapanması gerekenleri de ömrünü uzatıyor Fransa. Yenilerini açmaya kalkıyor. Nükleer enerji en ucuz enerji. O da yok.
O zaman ne oluyorsunuz? Pahalı enerjiye kalıyorsunuz. Üretiminiz pahalı hale geliyor. O zaman da işletmeniz ya iflas ediyor, ya zarar ediyor, ya da daha az kar ediyor. Bu da yine topluma güvensizlik olarak, ümitsizlik olarak geri dönüyor. Almanya'nın bir başka sorunu hızla yaşlanan nüfus. Hızla yaşlanan nüfus. Böyle bir gariptir bu. Yani en büyük sorun göç sorunu gibi görünüyor. En çok göçten şikayet ediyor Almanlar. Ama diğer taraftan nüfusları yaşlanıyor. Doğurganlık oranı düşüyor. Genç sayısı çok azalıyor. Kimi çalıştıracaksınız? Fabrikada kimi çalıştıracaksın? Hizmet sektöründe kimi çalıştıracaksın? İnovasyon kayboluyor. Yani ihtiyarlar, yaşlı insanlar hem üretken değiller, hem kreatif değiller, üretkenlikleri düşük. Artı hemen emekli oluyorlar. Emekli olduktan sonra da uzun yıllar bakıma muhtaçlar. Maaşlarını ödemeniz lazım. Nasıl ödeyeceksiniz? İşte bunun için Almanya'nın liyakatlı, yetişmiş meslek erbabı çok sayıda insana ihtiyacı var. Yani göçe ihtiyacı var. Ama gelenler Almanya'nın işine yaramıyor. Ukrayna'dan gelenler genelde kadın ve çocuklar ve çalışmaya çok ilgili değiller. Almanca bilmiyorlar. Yani bir sorun da bu. Ukrayna'dan gelenler Almanca bilmiyor. Çalışmaya da çok böyle şey yok. Yani niyetli değiller. Geri dönmek istiyorlar Ukrayna'ya. Çok azı çalışıyor. Suriye, Afganistan gibi yerden gelenler Almancaları çok zayıf veya hiç yok. Ve bunların uyum sorunları bayağı bir yani baş ağrıtıcı düzeyde. Yani bir Suriyeli'yi Alman mentalitesine yaklaştırmak çok zor. Çok zor. Evet, başka ne varmış? Mesela bir diğer sorun da Almanya artık yaşlanıyor. Esnekliğini kaybetti. Mesela yüksek kurumlar vergisi şirketleri illallah ettiriyor. Yani üretiyorsunuz, kazanıyorsunuz, devlete çok büyük bir kısmını veriyorsunuz. O zaman firma diyor ki ben burada hani firmamı açacağım ama Avrupa'da başka bir yerde açarım. Almanya'da açmam diyor ve oraya taşınıyor. Veyahut da tamamen kapatıp Çin'den aldığı malları başka kanallarla Almanya piyasasına sokmaya çalışıyor. Almanya eskidi. Yenileyemedi kendisini. Yani o nüfusun yaşlanması aynı zamanda zihniyetin de yaşlanması anlamına geliyor. Kendisini yenilemesi lazım. Yenilemesi lazım. Aksi takdirde uyum sağlayamayacak. Baktığınız zaman teknoloji piyasasına baktığınız zaman işte cep telefonlarına, bilgisayarlara, işte Google gibi, Facebook gibi, Amazon gibi yani yeni nesil firmalara baktığımızda burada daha az Alman görüyoruz. Bazı alanlarda hiç görmüyoruz. Bir Tayvan gibi, bir Güney Kore gibi, Amerika gibi, Fransa Almanya uyum sağlayamadı. Bilişimde çok geriler, çok geri kaldılar ve bunu itiraf ediyorlar. Ve bu şekilde devam ederse Almanya işte dünyanın en büyük 4. ekonomisinden belki 5'e gelecek. 5'ten 6'ya gelecek. Böyle düşecek. Ve sıradanlaşacak yani. Sıradanlaşacak. Yeniden Avrupa'nın hasta adamı denmeye başlandı Almanya'ya. Evet, enflasyonun yüksek olduğunu söyledik. Yapışkan bir enflasyon olduğunu söyledik. Almanya'da özel ve kamu sektörü harcamalarında bir yavaşlama var. Devlet yani vatandaş para harcamıyor ama devlet de harcamıyor. Oysa ki devletin para harcayarak yolu açması lazım. Yani para harcayarak derken vatandaşa sosyal yardımlardan bahsetmiyorum. Evet, ciddi bir sosyal yardım geleneği var Almanya'da ama yani Almanya'nın böyle büyük projelere ihtiyacı var. Ne bileyim işte devasa karayolları, devasa limanlar, uzay projesi, nükleer projeler, bilmiyorum artık ne olursa. Yani Amerika biliyorsunuz şu anda ciddi bir şekilde imalat sanayine yöneldiler ve büyük dev projeler açıyorlar. Hem kamu olarak açıyorlar bunu hem de özel sektöre yaptıkları teşviklerle. Yarı iletken fabrikaları kuruyorlar. Almanya da şimdi bundan yapıyor. Ama bir tane kurtarmayacak Almanya'yı. Yani sadece bir sektörde yatırım kurtarmayacak Almanya'yı. Almanya'nın zihniyeti değiştirmesi lazım. Bu zihniyet değişikliği için genç nesle ihtiyacı var. O genç çocuklara, gençlere ihtiyacı var ve bunları bilişim sektörüne sokması lazım. Girişimci yönlerini, inovatif yönlerini alması lazım Almanya. Bunu nasıl yapacak bilmiyorum. Yani Türkiye'den işte çekebilir insan, ne bileyim Orta Doğu'dan alabilir. Pakistan gibi, Hindistan gibi ülkelerden
seçerek, teşvikler vererek bunu yapabilir. Yeni bir yasa çıkardılar. Bu yasayla işte göçmen çekmeye çalışıyorlar ama bu ne kadar başaracaklar bilmiyorum. Çünkü inovatif yönleri olan ve bilişimle ilgilenen kişiler genelde İngilizce konuşuyorlar. Almanca ilgileri zayıf. Almanca biraz zor geliyor. Yani kuralsız da bir dil. Almanca biraz zor geliyor o göçmenlere. Daha çok o nitelikteki göçmenler Anglo-Sakson ülkelerini tercih ediyorlar veya Hollanda gibi. Hani İngilizcenin de yoğun kullanıldığı yerleri tercih ediyorlar. Evet, Almanya'nın önündeki en büyük risk kanaatim odur ki Ukrayna Savaşı. Savaşın yayılma riski, tedarik zincirlerine zarar verme riski. Biliyorsunuz tahıl alanında bu yaşanıyor. Buğday ve benzeri tahıl ürünlerinin fiyatlarında %10 gibi bir artış oldu en son anlaşmanın uzatılmaması nedeniyle. Ama sadece tahıl değil, yani savaş tedirginlik oluşturuyor. Tüm dünyada tedirginlik oluşturuyor. Savaşın büyüme riski insanları korkutuyor. Ve insanlar 10 lira harcayacaksa 9 lira harcıyorlar. Ya 1 lirasını tasarruf ediyor. Yarın yani harp var, darp var derler yani eskiler. Yani bir yere atayım, biraz tasarruf edeyim. Hepsini şimdi yemeyeyim. Almanlarda bu tedirginlik daha fazla. Gerçekten daha fazla. Almanya'nın ciddi yani bu Ukrayna Savaşı ile ilgili çok ciddi hazırlıklar yapması, önlemler alması gerekiyor ve insanlara güven telkin etmesi gerekiyor. Ama son 10 yılına bakıldığı zaman, 15 yılına bakıldığı zaman Almanya'nın ciddi bir reform yapmadığını görüyoruz. Yani hiçbir yere dokunulmadı. Adeta örümcek ağları bağlamış durumda Almanya'nın kurumlarını. Bunların yenilenmesi sorunu var. Dijitalleşme ve altyapı yatırımlarının yenilenmesi meselesi var. Almanya eskidi. Çok ciddi bir enerji açığı var ve bu ihtiyarlama var, nüfus yaşlanması var. Mevcut kaynakları kapattılar. Nükleer tesislerin kapatılması gibi, kurumlar vergisi gibi yine mevzuattan kaynaklanan mali yükler firmaların, tüketicilerin, üreticilerin üzerinde duruyor. Bunların aşılması lazım. Bir diğer sorun ise enflasyon. Yani durmuş ekonomide enflasyon nasıl bu kadar olur? Herkes bunun üzerine duruyor. Enflasyon olduğu için de Avrupa Merkez Bankası faiz artırmaya devam ediyor. En son 3.75'e çıkardılar faizi ve yani yapılan en son açıklama duyduğum kadarıyla faiz artışını durdurmak için henüz erken diyorlar. Faiz artışı iyi bir şeymiş gibi böyle son dönemde Türkiye'de de konuşuluyor. Hani iktidar tersini yaptı diye muhalefet faiz arttırın diye konuştu. Genelde muhalefet böyle şeyler söylemez ama bizim ülkemizde bu işler biraz böyle ters yüz oluyor sıklıkla. Faiz artırımı çok da hani matah bir şey değildir. İyi bir şey değildir. Faiz artıyorsa orada fakir ezilir. Bu çok net yani. Fakir ezilir, işsizlik artar, yatırımlar azalır. Bu çok nettir. Yani iktisadın temel şeylerinden, kurallarından bir tanesi. Bu nitekim Avrupa Merkez Bankası faiz arttırdıkça Avrupa'da yatırımlar zorlaşıyor. Bunun ilk darbe vurduğu yer ise konut sektörü oluyor. Alman konut sektöründe borçlanma maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle mevcut borçlular zor durumda. Yeni ev almayı düşünenler vazgeçiyorlar. İşin kötü tarafı şu, hem borçlanma maliyetleri artıyor, yani ev almak isteyenler vazgeçiyorlar ev fiyatları yükseldiği için, hem de inşaat maliyetleri artıyor enflasyon yüzünden. Enflasyon yüzünden faiz artırılıyor, faiz yüzünden inşaat maliyetleri artıyor. Yani maliyet arttı diye faiz arttırıyorsunuz, faiz arttı diye maliyet artıyor. Böyle bir sarmala dönüyor. Sarmala dönüyor. Bu sarmalı bir yerde kırmazsanız bu böyle devam eder gider. Nitekim Almanya'da da konut sektörü çok zor durumda. Satışlarda düşüş var. İpotekli satışlar çok zorlaştı. İnsanlar girmiyorlar artık. Ve konut sektörü de pek çok sektörü etkiliyor. Yani olumlu olumsuz. Konut sektörü kötüyse diğer sektörlerde kötü oluyor. Biraz önce söylemiştim. Çin'de de benzeri bir durum var. Çin'de de konut sektörü çok zor durumda. İflaslar başladı. İnsanlar artık ev alamıyorlar. Ama Çin ne yaptı? Faiz düşürme yoluna gitti. Canlandırmak için. Canlandırmak için faiz düşürme yoluna gitti. Bakalım hangi yöntem kazanacak? Yani Çin mi bunu aşmayı başaracak yoksa Almanya mı bunu aşmayı başaracak? Ama konut sektörü krizde. Almanya için söylüyorum. Sanayi üretimi rakamı da Haziran'da
eksi gelmiş. Yani Volkswagen gibi, Siemens gibi, Mercedes gibi, BMW gibi yani çok büyük firmaların olduğu Alman sanayisi de Haziran ayında 1,7 daralmış. %1,7 daralmış ve karşılaştırma yaptığımızda pandemiden sonraki en hızlı ticari faaliyet düşüşü bu ay olmuş. Ağustos ayında olmuş. Ağustos ayında olmuş. Bu da düşüşün devam edeceğini açıkçası gösteriyor. Uzmanlar zirveyi umarız görmüşüzdür. Bundan sonra inşallah o kadar da düşmez diyorlar. İhracat %1,1 düşmüş. Hane halkı tüketimi ise durmuş. Yani neredeyse durmuş. %0'lık bir artış var. İnsanlar artık mal alamaz hale gelmişler. Bu rakamları incelediğimizde düşüşün yani durgunluğun 3. çeyrekte de devam etmesini bekliyoruz. 4. çeyrekte küçük bir artış olması bekleniyor. 0,4'lük bir artış hani toparlar diye o artışta olursa ama toplamda 2023 yılında Alman ekonomisi 0,2 oranında bir daralma, bir küçülme yaşayacak ve gelişmiş ülkeler içerisinde ekonomisi daralan tek ülke Almanya. Gelişmiş ülkeler içerisinde ekonomisi daralan, bu yıl ekonomisi daralan tek ülke Almanya. İşsizlik oranı da Amerika ile İngiltere ile kıyasladığımızda çok da iyi bir vaziyette değil yani. Onlarda neredeyse sıfıra yakın bir işsizlik var. Yapısal işsizlik varken Almanya ve Euro bölgesinde işsizlik 6-7 gibi böyle çok daha yüksek rakamlarda olduğunu görüyoruz. Evet, Avrupa'nın hasta adamı Almanya deniyor. Biraz abartılı bir ifade olsa da bir hastalığın olduğu da görülüyor. Dünya değişiyor ama Almanya bu değişime ayak uyduramıyor. Almanya kapılarını açmak zorunda ve genç insanları bünyesine almak zorunda ve bunları da ekonomisine, toplumuna çok iyi bir şekilde entegre etmek zorunda. Bunu yapamazsa Almanya'daki yavaşlama devam edecek. Belki de gerilemeye doğru gidecek. Bir diğer ekonomide Çin. Bugün ona çok da vakit kalmadı. Çin ekonomisindeki sorunları konuşmaya. Ama Çin'in bundan sonra ne olacağı, Almanya'nın bundan sonra ne olacağı hem dünyayı belirleyecek, dünya dengelerini belirleyecek hem de bu ülkelerin geleceğini belirleyecek. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Esen kalınız efendim. Teşekkür ediyorum.